Herkese merhabalar. İlk videomuzu izleyenler muhtemelen sesimden tanıyacaklardır. Ben Okan. Şu an saat bir hayli geç ama yine de kanalımızı güncel tutmak adına ilk videomuzu paylaşmak istiyoruz. Ve bugün bir gramer konusuyla karşınızda değiliz. Bugün günlük hayatınızda kullanmanız gereken yararlı kelimeciklerden iki tanesini öğreteceğiz. Daha doğrusu zaten biliyorsunuz bu kelimeleri fakat yine de üzerinden geçelim istedik. Ki dünyanın en önemli şeyidir bence. Bugün öğreneceğimiz şey teşekkür etmek. Bu arada videoma başlamadan önce sizlerden özür dilemek istiyorum. Çünkü ekran kaydıyla idare etmek zorundayız belli bir süre. Ama gerekli ekipmanları yakın zamanda almayı planlıyoruz. O zaman daha kaliteli videolarla karşınızda olacağız. Dersimizin ilk bölümünü Türkçe yapacağız. Daha sonrasında söylediğim şeylerin aynısını İngilizce söyleyeceğim. Bunun nedeni de konuşmayı geliştirmek isteyen arkadaşlar, dilin ilk videomda da bahsettiğim gibi dili yakından dinlemeleri gerekiyor. Dinleme en önemli unsurlardan biridir dil öğreniminde. O yüzden ikinci kısımda İngilizce anlatırken zaten aynı şeylerden bahsedeceğim için sizin amacınız konuşmada telaffuzu, tonlamayı ve öğrendiğiniz ya da zaten bildiğiniz kelimelerin nasıl kullanıldığını görmeniz bizim için önemli olan şey. Ve yakın zamanda bunu sık sık tekrar ederseniz yararını göreceksinizdir. O zaman başlayalım. Dedik ki dünyanın en önemli şeyi olan kelime teşekkür etmek. Bunu iki şekilde söylüyoruz. İki başlık altında topladım ben. İlki zaten ilkokuldan beri gördüğümüz kelime thanks so much. Bunu üç şekilde söyleyebiliyoruz. En yaygın biçimde olanlarından bahsediyorum. İlki sadece tek kelime thanks. İkincisi bunu daha da güçlü hale getirmek için thanks so much. Üçüncüsü ise sadece karşı tarafa yönelik teşekkürümüzü belli etmek için kullanılan bir şey. Thank you. Tekrar edeceğim kelimeyi çünkü kelimede bizim için zor olan bir şey var. O yüzden tekrardan okuyalım. Thanks, thanks, thanks. Kelimedeki zorluk ilk sesimiz. Çünkü burada bizim dilimizde olmayan bir ses var. T ve H sesi yan yana geldiği zaman İngilizce'de F'ye yakın bir ses çıkarıyor. Bunu yapabilmek biraz gayret ve biraz da pratik istiyor. Fakat yakın zamanda uğraştıkça bu sesi çıkarabileceksiniz. Ama benim öğrencilere tavsiyem genellikle F sesini çıkaramadıkları için F sesine yönelmemelerini istiyorum. Sadece T sesini kullanmalarını istiyorum. O yüzden eğer thanks so much diyemiyorsak thanks so much demenizde sakınca yok. Çünkü karşı taraf sizi anladığı sürece zaten hiçbir problem yok. Arkadaşlar teşekkür etmenin en basit yolu bu. Fakat ne için teşekkür ettiğimizi söylerken eklememiz gereken küçük bir kelime daha var. Thanks dedikten sonra ya da thanks so much dedikten sonra eğer küçük bir isim için teşekkür ediyorsak ilk önce for kelimesini koyacağız. Daha doğrusu bu bir proposition ama kelime diyelim şu an. Bu proposition'ı koyacağız ve ne için teşekkür ettiğimizi söylerken eğer o bir isimse sadece ismi kullanacağız. Eğer o bir eylemse eylemin sonuna ing ekini ekleyeceğiz. Bu arada buraya verb yazmışız. Hemen onu değiştirelim. Ing suffix yazalım. Yani ing ekini ekleyeceğiz. Örnek verelim. Şimdi size birisi para verdi ve siz bu para için teşekkür etmek istiyorsunuz. Para için teşekkür ederim dediğiniz zaman kullandığınız şey sadece bir isim. Para. Değil mi? Yani burada doğum günü için para verdiğini görüyoruz.
birthday money. Yine aynen th sound'umuz burada da var arkadaşlar. T ve H sesi. O yüzden birthday demiyoruz. Birthday diyoruz. Birthday money için teşekkür ediyoruz. O zaman kullanmamız gereken şey sadece bir isim gördüğünüz üzere. Birthday money. Right. O zaman tek yapmamız gereken thanks for the birthday money. Ya da thanks so much for the birthday money. Ya da diğer bir seçeneğimiz vardı. Thank you for the birthday money. Aynı şekilde başka bir isim var. Onun için teşekkür ediyoruz. Bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuz sizin için değerli bir zaman ayırmış, size yardım etmiş ve onun ayırdığı zaman için teşekkür edeceğiz. Zaman kelimesi için teşekkür ettiğimizden dolayı ve bu da bir isim olduğu için tek yapmamız gereken senin zamanın için teşekkür etmek cümlesini söylemek olacak. O yüzden yine thanks so much dedik ya da sadece thanks dedik ya da thank you dedik. Devamında for proposition'ını ekleyip ismi kullanmanız yeterli olacaktır. Ki en çok karşımıza çıkan teşekkür etme cümlesi de bunlar olacak. Çok fazla farklı şeyler için teşekkür etmemize gerek yok. O yüzden zaman için teşekkür ediyorsak birinin thanks so much for your time diyeceğiz. Thanks so much for your time. Üçüncü olarak verdiğim örnekte yine bir dostunuz, eşiniz size destek olmuş. Bu bir sınavda size destek olmuş olabilir, zor zamanda destek olmuş olabilir. Herhangi bir şeyde size destek olmuştur. Destek kelimesi Türkçe isim olduğu için sizin tek yapmanız gereken thank you, thanks ya da thanks so much'tan sonra for proposition'ını koyup support kelimesini koymanızdır. Cümlemiz de şu şekilde oluyor. Thanks so much for your support. Thanks so much for your support. Or thank you for your support. Ya da thanks for your support. Evet. Yani siz herhangi bir küçük şey için teşekkür ediyorsanız ve bunun isim olduğunu düşünüyorsanız tek yapmanız gereken for proposition'dan sonra ismi yerleştirmeniz ve okumanız olacak. Ve bunu eğer ilk videomda verdiğim stratejilerde de hatırlayacağınız üzere günlük hayatınızda kullanırsanız pratikle beraber bu daha da nasıl söylenir? Beyninizi kazanacak, beyninizde bir yer bulacak. Hiçbir zaman unutmayacaksınız. Ve en azından biraz da kendinize özgüveniniz olacak. Hiçbir şey bilmeyenler için söylüyorum. Eğer sizi teşekkür etme nedeniniz yapılan bir eylemse, ing sufiksini koyacağımı söyledim. Yani ing ekini koyacağımı söyledim. Fiile koyacağım bunu. Örnek, arkadaşınız sizi eve bıraktı. Biri sizi eve bıraktığı zaman beni eve bıraktığın için teşekkür ederim dersiniz. Biz İngilizce'de bunu yine thanks so much, thank you ya da thanks olarak belirtmek gerekiyor. Fakat sonuna nedenini belirtmek için for proposition'ını koydum ve devamında birini eve bırakmak için kullanılan kalıp drive someone home'dur. O yüzden drive bir fiil olduğundan dolayı kendisinin sonuna ing takısını getirdim ve cümlem şu şekilde oldu. Thanks so much for driving me home. Thanks so much for driving me home. Buradaki me değişebilirdi. Eğer başka biri olsa, bunu özneleri incelediğimiz zaman ve nesneleri incelediğimiz zaman göreceğiz. Fakat bir sizi eve bırakıyorsa, bu ilgiyi yapıyorsa ona söylemeniz gereken cümle bu. Thanks for driving me home. Thank you for driving me home. Or thanks so much for driving me home. Bir toplantınız vardı yarın ve siz saat 8'de olduğunu düşünüyordunuz. Fakat arkadaşınız sizi aradı gecenin vakti ve dedi ki toplantımız bir gün sonra ertelendi. Bunun için teşekkür etmeniz gerekiyor. Söylemeniz gereken cümle bana haber verdiğin için sağ ol olur. Çok sık kullanacağımız bir teşekkür etme biçimidir bu. Yine aynı şekilde.
Birine bir şeyi haber vermek için kullanılan kalıp let someone know olduğundan ötürü ve ana fiilimiz burada let olduğu için bizim ing takısını bu fiile eklememiz gerekiyor. İkinci fiile değil. Burada tamam öğrenmek ve bilmek kelimesi var. Burada da izin vermek için kullanılan, daha doğrusu burada haber vermek için kullanılan kelimemiz var. İkisi de fiil fakat bizim ana fiilimiz bana haber verme durumu olduğu için let'e ing yani ing ekini ekleyeceğiz. Ve cümlem şu şekilde okunacak. Thanks so much for letting me know. Thanks so much for letting me know. Ya da thanks for letting me know. Ya da thank you for letting me know. Evet, son olarak birisi size yardım etti. Bunu sık sık kullanırız. Şuraya şunu da ekleyelim. Ve ona yardımı için teşekkür edeceksiniz. Basit bir cümledir. Yardımın için teşekkür ederim ya da yardım ettiğin için teşekkür ederim. İkisi arasındaki fark, yardım ettiğin için teşekkür ederim de bir adet fiil var. Yardım etmek. İngilizce'deki yardım etmek kelimesi hem bir fiil hem de isimdir. Fiil olduğu zaman fiile gelen ekleri alabilir. İsim olduğu zaman sadece isim olarak kullanılır. O yüzden yardım ettiğin için teşekkür ederim diyeceksiniz. Thanks so much for helping me. Thanks so much for helping me. Eğer yardımın için teşekkür ederim derseniz thanks so much for your help. Thanks so much for your help olacak. Bu anlattıklarım birçoğunuz için çok basit şeyler. Fakat bunları tekrar etmeniz sizin hem özgüven kazanmanızı hem dili daha iyi sindirmenizi hem de beyninizde bu kelimelerin, bu telaffuzların daha sağlam yer edinmesini sağlayacaktır. O yüzden bol bol tekrar etmenizi tavsiye ediyorum. Evet, diğer bir teşekkür etme yolu. Bunu nadir kullanırlar ve genellikle de resmi ortamlarda kullanırlar ve daha çok daha kibar olmanız gerektirdiği durumda söylenir. Ki bu kelime şurada gördüğünüz appreciate kelimesi kendi başına takdir etmek, beğenmek anlamına gelen bir kelimedir. Tam olarak karşılığı yok açıkçası, birçok anlama geliyor. Fakat buradaki anlamı teşekkür yine mahiyetindedir açıkçası. Yani benim size söyleyeceğim şeyi yapmanız bence çok önemli. Yani biri size yardım ettiği zaman teşekkürünüzü söyleyebilirsiniz direkt. Değil mi? Nasıl söylüyoruz? Thanks. Thanks so much. Thank you. Devamında bu cümleyi söylemeniz sizi daha kibar bir insan yapar. Örnekleyelim. Thanks so much. I really appreciate it. Bunun sonuna bir şeyi takdir ettiğinizi, bir şeyi beğendiğinizi ya da bir şey için minnettar olduğunuzu belirtmek adına bir nesnemiz olan it kelimesini koymanızı tavsiye ediyorum. O zaman birine teşekkür ettiniz, gayet kibar olmanız gerektiren bir durum. Thank you dediniz ve devamında onun yaptığı iyilik karşılığında I really appreciate it demeniz yeterli olacaktır. Ve karşı taraftaki insan size gülümseyecektir. Bir gülümseme alacaksınız karşılığında. Şimdi sadece teşekkür etmek için de kullanılıyor bu. Şuradaki örneklere baktığımızda da görüyoruz. Şu kelimeyi biraz daha pratik yapalım, söylemeyi, nasıl söylediğimizi. Appreciate, appreciate, appreciate. Kolay bir kelime değil. Telaffuzu zaman alabilir, öğrenmek zaman alabilir. Kullandıkça, pratik yaptıkça daha da kalıcı olacaktır. Yine aynı şekilde biri size bir iyilik yaptıysa o iyiliğin karşılığında bu iyiliği takdir ettiğinizi, çok hoşunuza gittiğini
ya da bunun için minnettar olduğunuzu söylemek için o insana I really appreciate your help demeniz yeterlidir. Bunun başına thank you da diyebilirsiniz. Thanks de diyebilirsiniz. İstersen hepsini birleştirebilirsiniz. Thanks, I really appreciate your help diyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Yardımın için minnettarım. Yardımın çok hoşuma gitti. Yardımınız beni çok mutlu etti tarzında bu her anlama gelebilen bir cümle olacaktır. Her şeyi kapsıyor bu cümle. Aynı şekilde birinin size sizin için değerli bir zaman harcadı. Onun için nasıl teşekkür ettiğimizi az önce de gördük. Thanks so much for your time. Sizi zaman harcadığı için, ona zaman için teşekkür ediyorsunuz. Tekrar okuyalım. Thanks so much for your time. Zaman için teşekkür ederim. Devamında bunu gerçekten takdir ediyorum. Gerçekten benim için önemliydi diyecekseniz. I really appreciate it. I really appreciate it demeniz yeterlidir. Yine bir gülümseme alacaksınız karşı taraftan. Evet, biri sizi gerçekten mutlu etti, çabalarıyla mutlu etti ve siz onun çabasını takdir edeceksiniz. Ben bunu sınıflarda sık sık söylerim ders anlatırken. Bir egzersiz yapıyorsak öğrencilerle ya da bir proje yaptırdıysam öğrencilerime ve gerçekten çaba sarf ettiklerini gördüysem öğrencilere I really appreciate your effort diyorum. Onların da bir hayli hoşuna gidiyor. Yani çabanızı takdir ediyorum anlamına gelen cümle. I really appreciate your efforts. Effort, appreciate, appreciate. I really appreciate your effort. Bunu söylemeniz yine karşı taraftan size gelen bir gülümsemeye neden olacak. Ve son olarak örneğim bu sefer bir yardımcı fiil daha eklemişim buraya. Do yardımcı fiili. Do yardımcı fiilin daha sonraki derslerimizde de bahsedeceğiz fakat cümlenin fiilini güçlendirmek için, daha da güçlendirmek için ve sizin söylediğiniz cümleyi gerçekten kastettiğinizi, gerçekten onu ima ettiğinizi belli etmek için kullandığımız bir yardımcı fiildir. Burada ben I appreciate your time da diyebilirdim. Ama I do appreciate your time dersem bu cümlemi daha güçlü kıldım, anlamını daha güçlü kıldım ve karşı tarafa gerçekten bunu söylemeye çalıştığımı, gerçekten ciddi olduğumu söylemeye çalıştığımı belli ettim. Sizin için harcanan bir zamana gerçekten ben bu zamanını takdir ediyorum, bana harcadığın zamanı takdir ediyorum. Bunun için minnettarım demek için I appreciate your time demeniz yeterli. Bugünkü videomuzu tamamlamadan önce appreciate kelimesiyle ilgili ya daha doğrusu I really appreciate it cümlesinde bir şey değineceğim. Bir pronunciation yani telaffuz durumundan bahsedeceğim. Şimdi it kelimesi T sesini içeriyor. Appreciate'te de T sesi var. İkisini bir araya getirmek cidden zor. Yani şu şekilde söylemek. I really appreciate it demek zor. O yüzden buradaki T sesini çıkarıp sadece bu T sesini kullanıyoruz ve cümle şu şekilde oluyor. I really appreciate it. I really appreciate it. I really appreciate it. T sesini önceki seste duruyoruz biraz ve T ile diğer T'yi birleştiriyor gibi bir şey oluyoruz. O yüzden bunu pratik yapmanız gerekecek. I really appreciate it. I really appreciate it. Şu şekilde değil. I really appreciate it değil. Appreciate'i bitirip it'i atlamayacağız tekrardan. İkisini birleşik söyleyeceğiz. Bu İngilizce'de çok fazla var. Yani birazcık harmonik bir dil. Bir kelimeyle diğerinin arasındaki ses uyumunun ciddi düzeyde olması gerekiyor kulağa hoş gelebilmesi için. O yüzden tekrar edelim bunu. I really appreciate it. I really appreciate it. I really appreciate it. Şey dedikten sonra T sesini it sesiyle beraber birleştirmemiz gerekiyor. Buna dikkat edelim. Evet, şimdi aynı şeyleri İngilizce anlatacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar söylüyorum. Herhangi bir yorumunuz, tavsiyeniz, öneriniz, beklentiniz olursa videoda
comment bölümüne atabilirsiniz yorumunuzu. Yorum bölümüne. Daha doğrusu comment dedik. Evet, hoşça kalın. Şimdilik görüşmek üzere. Hello everyone, this is Okan speaking. You probably remember my voice from our first video. I'm hoping you all watched it, by the way. It's almost midnight and I'm a bit tired, I must confess, because I've really had a hard day today. But before I go to bed, I want to record our first video so that we can keep our channel up to date as we promised. Okay, and one more thing I want to add before we start. We're sorry because we don't have the required equipment to let you see us teaching you. But we promise once we have enough followers and supporters, which means once we have enough money, we're gonna go get those microphones and cameras and whatever to let you see the real us teaching you. Alright, so guys, what is happening today is the most important thing in the world, right? It is how to say thank you in English. Alright, we're human beings, so we do things for people and we're expecting people to do things for us. So when someone is doing a favor for you, there is a little word that you need to say. And I really want you to say this word because this is so simple. Just say it and have a smile back to you, right? And the word is thanks so much. Thanks so much. Thanks so much. We have 3 words to thank someone. The first one is thanks. It is the quickest and the smallest word. Thanks. Thanks. The second one is thanks so much. Thanks so much. Thanks so much. And the third one is thank you. Thank you. Thank you. Alright. So someone has done a favor for you and you wanted to say this word, and there's a little thing about this word. What is hard about this word is the first 2 sounds. T and A sound. When they come together, they form a unique sound that we don't have in our own language. And this sound is pronounced as th, th, th. I know it is hard, but as you practice it, you'll notice you can do it. And once you notice you can do it, you really have fun with it. Alright, because we have this sound quite often in English. Th, th, th. Alright, so 3 words in English and 3 words to make people smile back to you. Simple. But when we want to add the details, we don't just say thank you. We need a reason. Why do we say thank you? Right? The answer to that question is here. If you want to explain why you're thanking someone, you need a proposition which is for. Alright? So you say thanks, or thanks so much, or thank you, and then to describe your reason or to identify your reason, you add this proposition. It is a must. You have to add it. Alright? So you've got to say thanks so much for. Thanks so much for. And after for, you have 2 options. The first one is a noun. If it is a single noun you're thanking for, then just add that noun at the very end of your phrase. If it is, for example, the money, if it is the time, or if it is support, then just add those words at the end of your phrase. So the first one is the birthday money that your father gave you, and you want to say thanks to your father, and then you say
Thanks so much for the birthday money. Thanks so much for the birthday money. If it is the time that your friends spend for you, and this time is a valuable time, then you say, thanks so much for your time. Thanks so much for your time. Remember, the words after the preposition for, they're all nouns. Nouns. So we just use them as they are. We don't add anything, right? If it is the car of your friend and he just gave his car to you, then you say, thanks so much for your car, right? You just add the noun at the very end of your phrase and you're done with it. Then you have a smile back from your friend. Thanks so much for your support. If your friend or if your father, if your teacher supported you, then you say, thanks so much for your support. It's a noun. These three sentences, we have something different here. The difference is, here we thanked for the noun, but here we thank for an action, right? Somebody did something for you, and you add the action at the very end of your phrase, right? If your friend gave you a ride, imagine you didn't have your car, you don't have your car, you can't use public transportation because it is too late, and your friend offered you a ride. He said, hey, Okan, I can drive you home. And once you're home, you're getting out of the car and you say, thanks so much, or thanks for driving me home. Here, your friend did something and it is driving, all right? We add an ing. The actual word, the actual action is drive. So all you need is an ing at the end of your verb. You omit E sound and you add an ing. Alright? The second one, it's 10 o'clock and like it's 10 o'clock, 10 p.m. and you think there is a meeting tomorrow because your boss texted you last week and said you have a meeting tomorrow at 8 o'clock, right? So it's 10 o'clock and you get a message from a friend and the message says, Okan, tomorrow's meeting cancelled. Tomorrow meeting's cancelled. So you don't need to come. And you, as a response to your friend, you say, thanks so much for letting me know. Letting me know. Here, what your friend has done is an action. So we have to add an ing to the verb. Alright, but here, what is complicated or what is kind of hard is that we have two verbs. Here, the first action, this is the second action. Alright, when you have such a situation, what you have to do is you identify what is the first verb and then add an ing to your first and main verb. Okay, so here our verb is let. So what you do is you make this T sound double, you double the sound and you then ing and then you say thanks so much or thank you for letting me know. This one. You're going to see this sentence so often in your lives, right? And you'll need it. Please use this, practice this. And the last one, your friend helped you. Your friend helped you. And you want to say thank you. Okay, you can use either way. You can say thanks for helping me. Help here is a verb, it's an action. Or you can say thanks so much for your help. Right? Help is a unique word again. Help is both a verb and a noun. Here,
just because it's a verb, I added an ing here. Here, it's not a verb, and I just added this your, right, to finish my sentence. So if it is your friend's action that you want to focus on, then you say thanks so much for helping me. If it is just a noun that you want to focus on, then you say thanks so much for your help. Alright? I hope we're done with this part. Let's move on. There is another way of saying thank you, or there's another way of indicating that you're thankful to someone and you want to add more this time. Okay, no, we thanked someone, right? We said thanks, but you want to be more polite, right? Because the person you're talking to is older than you. He can, like, he's like, let's say he's a professor, or he's a doctor, or he's someone whom you really admire, whom you respect. Then you can say, to make your feelings more stronger and to make that person understand it, you're really being polite towards him or her, then add this sentence, right? Or just use it as it is. You can say thanks first, then you can add, I really appreciate it. I really appreciate it. Here, the word is pronounced as, appreciate word is pronounced as appreciate. Appreciate. There's a T sound, but it's not a strong sound. You can say appreciate. Appreciate. It's like D. It's like D. Americans do not use these strong sounds so often, so they just omit it. They just erase it. It's as if they don't have that sound there. They say, I really appreciate. I really appreciate. I really appreciate. Right? But there's this it word here, right? This is an object here. So when we read it, if we stop here at the end of our word, like I really appreciate, and then if we read it, if we read this word separate from our verb, then it would sound weird. Like I really appreciate it. It sounds really weird. So you have to bring them together, and to bring them together, you have to stop here. I really appreciate, then read the rest. I really appreciate it. Appreciate it. I hope you understood it. I'm hoping you get it, right? Because the practicing is gonna make it perfect, but just learn it. Like if you're reading this as a whole thing, then you have to be a little bit different in pronouncing this word, right? You've got to say, I really appreciate it. But if you're just reading the verb, then you say appreciate, appreciate, appreciate. All right? So you're being more polite. You think that the person you're talking to is deserving respect from you, or just you want to have double smile from the person you're talking to, then you can use this sentence. Or you can say thanks, and then I really appreciate it. Whatever you're thanking for doesn't really matter. Just use it. Say I really appreciate it. For example, your friend helped you. Just like the way we use the word thank, you can use a noun afterwards, right? After the verb, you can use a noun here. So you can say, for example, if your friend helped you, then you can say, I really appreciate your help. You can start saying thank you, and then you can add, I really appreciate your help. Or if it is the time your friend spent for you, and this time is really valuable for you, then you can say thanks so much for your time, just like the way we thanked before.
You can say thanks so much for your time, or thank you so much for your time, or thanks for your time. And at the end, just to be more polite, you can say I really appreciate it. I really appreciate it. And the third example, someone has shown great deal of effort for something, right? And you really liked it. If, for example, your friend, your student or your friend, right, did something for you, and that effort was a considerable effort, right? Then you say, thank you. I really appreciate your effort. I really appreciate your effort. All right. And lastly, again, your friends spent some valuable time for you, and you want to say thanks. You can start your sentence saying thanks, thanks so much, and then you can add I appreciate your time. I appreciate your time. Right? Here we have something different. I added this auxiliary verb, which is do, to make my sentence stronger. Right? What does this word does? What this word does is it just makes your sentence stronger, and it helps people understand that you really mean what you're saying. Right? So it makes no difference. You can use this, either use it or don't use it. Just doesn't matter. Okay, you can say I appreciate your time if you really think that your friend spent some valuable time for you and it was really important for you. Then you should say that I appreciate your time. Right? Start saying thanks so much, and then add I appreciate your time, or I do appreciate your time. Alright? I hope you enjoyed this video. Please do not hesitate to leave comments below our video. If you have any suggestions, or if you saw something that is wrong in our video, if there is something wrong about our video, about the things I told you, do not hesitate to leave a comment telling us. Right? I'm hoping to see you guys again. Please take care.